Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lonca seferindeyiz. Şimdi bugün Lonca seferi ile ilgili birkaç tane uyarı vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Lonca seferinde bir haritaya bakalım. Bizim oynadığımız haritaya ve Loncalara bir göz gezdirelim. Şimdi bir önceki tanıtımında mesela Lonca seferinde orantısız bir atama vardı. Şimdi de öyle mi değil mi bir bakalım. Lonca kudretlerine bir bakın arkadaşlar. 144B. Şurada 168B. İtalyan loncasıymış. Şurada var. 166B. %179B. 155B. 192B. 188B. Şimdi arkadaşlar, akşam yaşadığımız bir sorundan, problemden bahsedeceğim size. Şimdi haritayı bu şekilde herkes görüyor. Akşam şöyle bir şey yaşadık. Şimdi biz normalde bu Watt loncası şuradan çıkamamıştı. Biz akşam buraları aldık ve şuralara kadar gittik. Yiğitlik Şatosu falan. Şu gördüğünüz Watt loncasının aldığı şu bölgeler bizdeydi. Akşam. Şimdi problemi şurada yaşadık ki bizim oyuncular kalelerini hep burada böyle ortalıkta bırakmışlardı arkadaşlar. Şöyle herkesin kalesi ortalıktaydı. Ta bu Watt loncasının yerleşkesine kadar. Şimdi bizim oyuncular yatışa geçtiği sırada Watt loncası, tabi bizim oyuncular da şey düşünüyorlar. Hani ya arena burada zaten lonca seferi zaten burası. Hani burada asker ölme falan yok. Hani bir şey gelmez başımıza gibisine bir düşünce oluşuyor insanlarda. Buraya bu şekilde kalelerini koymuşlardı. Watt loncası da gece uyandı. Bu adamlar da herhalde Çinliydiler arkadaşlar. Gece, evet, Çinliler. Gece geç saatte bu adamlar uyandılar. Uyandılar ve adamların sağlam kaptanları da varmış. Bunlar baştan aşağı bu yolu gidene kadar bizimkilere vurdu geçtiler. Şimdi tamam, asker ölmüyor ama bir tane adamı yaktıktan sonra, basitçe eğer yakabiliyorlarsa, yaktıktan sonra o adamı sıfırlayana kadar götürdüklerinde çok dehşet bir kaynak masrafı, işte hız masrafı yaptırıyorlar. Hani çok büyük bir soruna neden olabiliyorlar tek kişilikte. Öteki türlü dediğimiz gibi zaten burada asker ölme diye bir şey yok. Ama boşu boşuna yaralanma, işte hız kullanma olayı açısından sıkıntılı bir durum. Burada dediğim gibi Watt loncası vura vura, bizimkilere vura vura ta buradaki Yiğitlik Şatosu'na gitti ve bizim bu girişe kadar bizimkilere vurmaya çalıştı. Gazeteye bakın arkadaşlar. Yani bildiğiniz adamlar peş peşe burada
Vurdular yani. Şimdi ya lider, bizimkiler lider alsalar da durmuyorlardı. Yani düşünün. Herhalde burayı kaos arenası gibi bir şey görmeye başladılar. Ki birazcık haklılık payları da var. Zaten burada lider esir verilmiyor. Burada lider esir verme diye bir şey yok. Geri gidiyor lider. Adam da tutturduğu zaman sonuna kadar sıfırlamaya gidiyor. Bazı loncalar var burada ya, adam bağlantı kulelerinde falan savaşmaz. Ya burada adam güçlü oluyor mesela. Adam Önder anıtına gitmiyor. Güçlü olmasına rağmen diyor ki ya hani değmez, oyuncular görevlerini yapsınlar. Bu kadarlık yeter. Hani şurada orta derecelerde dursam yeter diyor mesela. Ama bazısı da var akılsız gibi, aha bunlar gibi. Adam bırak işte gidip puan alacağı yerleri tutmayı, millete vurmaya, vura vura gidiyor. Yani güya keyfini öyle alıyor. Halbuki ya buradan kill almıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ben vurmasına da karşı değilim. Ulan bir ton patlıyorsun. Niye diğer insanlar gibi şey düşünmüyorsun? Ya işte boşu boşuna milletin askerini yaralıyoruz. Zarar görüyor bizimkiler. Şuraya bakın arkadaşlar. Hepsi, çoğu e, lider bırakmış. Lider bıraka bıraka gitmiş çoğu. Niye yani öyle düşünmüyor? Yani arkadaşlar düşünmüyor ama burada eğer ki biz kurtardık. Hani Allah'tan ben ayaktaydım. Kimi gördüysem aradım. Gece geç saatte kimi gördüysem aradım. Herkese ulaştım. İçtima açtıklarının hepsine ulaştım. Getirdim oyunu. Ama bu sizin de başınıza gelebilir. Burada dikkat edin. Aldığınız alana kaleleri bırakıp giderken diğer loncaları kontrol edin. İşte gelebilme olasılıklarını ortaya koyun. Yani eğer ki bir tane adamı sıfırlasalardı burada, ki örnek veriyorum mesela şu, mesela adam vurmuş, bizimkinin 50 M askeri var. Şimdi arkadaşlar 1,5 M askeri revirden çıkarması var, 50 M askeri revirden çıkarması var. Yani burada e, normalde sıkıntı görülmüyor ama sıkıntı yaratacak dereceye getirebilirler adamı. Sonra da kaynak diye adam bir ton arayışa girecek ki zaten lonca seferi bitmeden buradan askerlerini revirden çıkarması lazım. Çıkarmasa bu sefer gidip krallıkta normal şekilde, daha beter bir şekilde kalacak. Ondan dolayı böyle sıkıntı yaşayacak. Yani arkadaşlar demek istediğim, eğer ki burada e, bu şekilde ala ala gitmişseniz ortalıklarda kalenizi bırakırken dikkat edin. Savaş ekipmanlarınız her zaman üstünüzde olsun. Oyunu takip etmeye çalışın. Uyuyacaksın, gidiyorsun, güvenmiyorsun mesela ortalığa bırakmaya, kaleni götür, kendi bölgene bırak. Atıyorum ben bile götürüp bırakmışım. Ama bunun uykusu var. Niye ben kalkıp da ortalıkta bırakayım da adam bize vursun? Yani şu var. Ya tamam, istediği kadar vursun. Belki adam beni yakamayacak. Ama niye loncadaki millet, şimdi ben bir de liderim ya. Lan niye 50 tane adam beni arasın gece ben uyurken, atıyorum. Ama bunun mantığını bu şekilde kurun. Niye insanlar seni arasın, uykundan uyandırsın, seni rahatsız etsin? Kendi kalenin önlemini niye almıyorsun mesela? Ama bunu ben düşünüyorsam siz de düşünün arkadaşlar. Burada bu konuda dikkat edin. Burada olur, kendi krallığınızda olur, başka yerlere, kaos arenasına falan götürürsünüz. Götürüp ortalığa koyarsınız, adam sizi sıfırlar geçer. Askerin revirden çıkaramaz. Şimdi bu böyle zaten gelmiş. Ya biz diretsek zaten akşamüstü şey yapacağız da ilerleyeceğiz de, ya çok istesem şuradan bile gelirdim yani. Arkadaşlar bak,
sarı gelememiş. Burası bile boş. Şuradan gelip Önder Anlatı'na doğru geçerim. Daha zaman var. Sadece akşam zaten biz buraya geldik. Bunların böyle hamle yapacağını zaten bilmiyorduk. Gece dediğim gibi Çinliler bizden saat olarak ileride oldukları için bu şekilde bir hamle yapıp bizim taraftan gittiler arkadaşlar. Halbuki bunlar bize buradan bulaşmadan şuradan bile çıkabilirdi. Şuradan. Orta eşik 6. Peki niye bizim buradan geldi adamlar? Biz şimdi buradan bağlantı kulelerini vura vura buradaki askerleri kese kese gittik. Adam dokunuyor, bir askerle orayı alıyor. Bir askerle öteki bağlantı kulesini alıyor. Tabi yer açtık ya bu kadar. Ondan dolayı adam buraya kadar boş boş geldi yani. Ama buradan gitmiş olsaydı şuradan orta eşik 6'dan adam sürekli asker kullanacaktı. Sürekli içtimaiye ihtiyaç duyacaktı. Ondan dolayı adama biraz da biz yer vermiş olduk. Adamlar da bu şekilde geldi. Gelirken de online oldukları için buradan pataküte vurdu geçtiler. Onun için arkadaşlar siz olun. Dikkat edin. Dediğim gibi kalenizi güvene alın. Buralara koyun. Zaten şu bölgeye koyduğunuzda adamlar sizin bölgenize girseler bile siz şurada kalıyorsunuz. Yani sizin yanınıza gelemiyorlar şuraya falan. Onun için bu Lonca seferinde dikkat edin arkadaşlar. Yani bir uyandığınızda tüm askerleriniz revirde olmasına gerek yok. Böyle bir yanlışa düşmeyin. Evet arkadaşlar, kısaca sizi uyarmak istedim. Hazır Lonca Seferi etkinliği devam ediyorken böyle bir konuya değinelim dedik. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.